Herkese merhaba. Bugünkü video konumuzda göz kapağı ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Belli bir yaşından sonra artık göz kapağındaki deri çok ince olduğu için ve yer çekimine bağlı, yaşlanmaya bağlı bir sarkma oluyor. Bunu üst göz kapağını daha net görürken altta her zaman olmayabiliyor. Yani genetik bir şey. Bazı insanlarda alt göz kapağı çok fazla sarkmaz ve torbalanmazken bazı insanlarda torbalanıyor. Yine aynı şekilde üst göz kapağı için de bu geçerli. Ama daha sıklıkla gevşeyen kapak üst kapak oluyor. Yaklaşık 35'inden sonra hafif bir cilt sarkıklığı oluyor göz kapaklarında. Tabii ki de hemen ameliyat yapmıyoruz. Bazı durumlarda biz hastayı inceledikten sonra ve muayene ettikten sonra neler gerekiyor ona bakıyoruz. Şimdi bize göz kapağı düşüklüğüyle gelen her hastaya üst göz kapağı ameliyatı yapmıyoruz. Çünkü kaş düşmüş olabiliyor. Kaşın düşüklüğüne bağlı göz kapağı sanki sarkmış gibi durabiliyor. Yine aynı şekilde temporal bölgede bir düşüklük olabiliyor. Ya biz kaşı yukarı kaldırıyoruz, bazen iple asıyoruz, bazen botoksla yukarı kaldırıyoruz, bazen cerrahi lift yapıyoruz. Bazen de temporal bölgeye dolgu yaparak bu dolgunun lift etkisiyle, yani yukarı çeken etkisiyle kaşı kaldırıp bu bölgedeki o deri yığılmasını, yalancı deri yığılmasını tedavi edebiliyoruz. Ama bize başvuran hastaların %80-85'inde de üst göz kapağı cerrahisi gerekiyor. Plazmayı çok duymuşsunuzdur. Plazma genelde 30, 32, 35 yaş arasında cerrahiyi çok gerektirmeyen ama hafif bir sarkması olan hastalarda yapılan bir cerrahi dışı göz kapağı uygulaması. Her hastaya bunu olmuyor, yani göz kapağı sarkmış olan her hastaya maalesef plazma yeterli olmuyor. Cerrahi yapmak gerekiyor ki, ama bu güzel haber ki üst göz kapağı cerrahisi çok basit. Bunu biz lokal anestezi altında yapıyoruz. Yani nasıl bir şey? Sadece bölgeyi uyuşturuyoruz. Fazla olan cildi kesiyoruz. Gerekirse kas tamiri yapıyoruz. Gerekirse de fıtıklaşan yağ torbası varsa onları alıyoruz ve tekrar dikiş atıp tek bir dikişle ameliyatı sonlandırıyoruz. Toplam 10 dakika, 20 dakikada bitiyor. Siz de evinizde gidiyorsunuz. Normal hayatlarınıza devam ediyorsunuz. Burada birkaç tane beyaz bant oluyor. 2 gün sonra banyo yapabiliyorsunuz. Ondan sonra bir hafta sonra bana kontrole geliyorsunuz. Bantlarınızı alıyorum. Küçük bir tane dikişinizi alıyorum hemen. Ve normal iyileşmiş oluyor zaten. Basit cerrahilerden bir tanesi. Morluk, şişlik olabilir tabii. Çünkü çok ince ve hassas bir deri. Şişlik mutlaka oluyor. Ama morluk da duruma göre bazı hastalarda oluyor, bazı hastalarda olmuyor. Genelde çok kanaması olanlarda, aspirin kullananlarda ya da işte kan sulandırıcı ilaç kullananlarda, çok fazla bitki çayı tüketenlerde morluk oluyor. Bunun dışında alt göz kapağı tabii daha farklı bir cerrahi. Maalesef üst kadar basit değil. Çünkü biz alt göz kapağı cerrahilerinde hastayı uyutmayı tercih ediyoruz. Yani genel anestezi yapıyoruz. Çünkü bölgede çok fazla sayıda sinir var ve bunları korumak lazım. Hasta yani uyanıkken de bu bölgeyi çok fazla kurcalamak istemiyoruz. Aynı zamanda buradaki işlem biraz daha uzun. Çünkü burada mutlaka o cildi kaldırdıktan sonra çok ince bir şekilde kas tabakasına, kasın uzantısı dediğimiz tabakaları teker teker kontrol edip onarmak gerekiyor. Bazen şu kısımda fazlalık oluyor ve bunu yukarı doğru asıyoruz. Hatta bazı badem göz ameliyatlarında yaptığımız gibi Cantopex ve Cantoplast diyoruz bu işlemlerin adına. Ve üst göz kapaktan çok sınırlı sayıda bir cilt eksizyonu yapmak gerekiyor. Çok hassas bir bölge. Fazla alınırsa göz kapağı aşağı doğru çekebiliyor ki maalesef bu sonuçları tabii ki de hiçbir şekilde istemediğimiz için hastanın uyumasını ve çok titiz çalışmak gerekiyor bu konuda. Ama üst göz kapağı daha rahat. Bölgede bir sinir yok, büyük bir damar yok.
güle oynaya, konuşa konuşa yapıyoruz. Onun dışında tabii bu ameliyatları isteyenlerde bazen dediğim gibi temporal bölge cerrahisi yapıyoruz. Yani temporal bölgenin böyle aşağı doğru inmiş bu bölgenin saç içerisinden kesilen bir insizyonla yukarı doğru çekilmesi de bu bölgenin yukarı doğru kalkmasını hem kaşın hem üst göz kapağının rahatlamasını sağlıyor. Bu bölgesi çökük ve kum saati gibi olan hastalarda bu bölgeye yapılan dolgularda kaşı kaldırıp üst göz kapağını aynı şekilde bir miktar rahatlatabiliyor. Bunun dışında üst göz kapağında levator pitozu dediğimiz bir durum var. Levator'da yine bir başka kas üst göz kapağında. Eğer bu pitoza uğradıysa mutlaka bu kasın düzeltilmesi lazım. Yoksa fazla cildinizi alırız ama yine gözünüz baygın bakar. Bunu da mutlaka eklemek lazım cerrahiye. Levator cerrahisi gerekiyorsa da uyumanızı ben kendi adıma tercih ediyorum. Çünkü o biraz daha yukarıda olan bir kas. Daha dikkatli çalışmak lazım. Ama şanslıyız ki her hastada levator olmuyor. Bazen levator pitozları doğumsal olabiliyor. Öyle durumlarda da başka cerrahiler yapıyoruz. Onlar genelde çocuklarda yaptığımız göz kapağı cerrahileri. Bu konuyla ilgili bana sorularınızı sorabilirsiniz. DR Bora Özel. YouTube kanalıma abone olmanızı istiyorum. Çünkü her abonelik beni mutlu ediyor. Bunun da tabii ki de hiçbir ticari amaç yok. Yani tamamen sesimin ulaşabildiğini hissediyorum. Ve yeni videolar çekmek için açıkçası hevesleniyorum. Yine aynı şekilde like'larsanız o da beni heveslendiren bir başka durum. Yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Kliniğimizin telefon numarası zaten var. Oradan bizi arayabilirsiniz, benimle konuşabilirsiniz, fiyat sorabilirsiniz. Her türlü sorunuza açığız. Sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere.